Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün onun hayatında neredesin? Seni hayatında nereye koydu? Düşünceleri, duygusu, eylemine açılımı yapmak istiyorum. İstediğiniz desteğe odaklanıp seçebilirsiniz. İlk destemiz turuncu firavunlu parfüm şişesi. İkincisi de altın rengi parfüm şişesi. Bunun içinde de mis kokusu var. Şöyle sürelim de güzel bir enerjiyle başlayalım. Ah! Seçtiğinizi varsayıyorum. Hadi gelin birinciden başlayalım. Sadece tarot kullanacağım arkadaşlar. Onun hayatında neredesin? Seni nereye koydu? Bir bakalım. Soralım şimdi bu kişiye. Şimdi beni burada çok zor bir insan karşıladı. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen birisini görüyorum. Bu kişinin hayatına girmek için eğer çok fazla çaba sarf ettiyseniz ya da kendi duygularınızı aktarıp da onun da size bir duygu beslediğini görmekle ilgili bir enerji açığa çıkardıysanız, böyle bir şey çalıştırdıysanız bu kişinin çok büyük bir inatçılıkla hayır ben yeniliğe, değişime kapalıyım, hayır ben böyle iyiyim, kalbimi de hayatımı da hiç kimseye açmayacağım dediğini görüyorum. Onun hayatında bir yerde olmamışsınız yakın geçmişte veya sizi hayatına almamak için bayağı bir ısrarcılık, kendi içinde bir cebelleşme yaşadığını görüyorum. Sonrasında bu kişinin hayatında bazı durumlar bitmeye başlamış. Siz bu kişinin hayatına girmek istediğinizde ya da onun hayatında var olmakla ilgili bir gündem söz konusu olduğunda işlerin rengi değişmiş olabilir. Artık kendi hayatında yeni bir sayfa açmak durumunda olduğunu düşünmüş olabilir arkadaşlar. Ve şu anda bu kişinin hayatında neden değilsiniz ya da neden olamadınız bu kişinin pişmanlıklarını görüyorum. Ben burada bir hikaye gördüm. Sizinle iletişim kurmak isteyen, sizi kaçırılmış bir fırsat olarak gören, ben neden onu hayatıma almadım ya da neden bu kadar inatçılık gösterip de onu değerlendirmedim, hayatıma güneşi doğdurmadım diye suçluluk hisseden bir kişiyi görüyorum. Yo, biz daha yeni bir ilişkiye başladık ya da onun hayatında şu anda böyle bir etkimin olduğunu düşünmüyorum diyorsanız da bu kişi yeni bir ilişkiye başlamaya hazır değilmiş. Kendi iç dünyasında bunun savaşını veriyorken bir taraftan istiyorum deyip bir taraftan istemiyorum deyip bir taraftan istemem yan cebime yaparken hayatında bazı şeylerin sonlandığını ve sizle beraber yeni bir sayfa açtığını söyleyebilirim. Ama yine de arkadaşlar şu aşağıdaki tabloya baktığımda mutsuzluklar, pişmanlıklar, öfke, hayatında sizinle ilgili olan durumları taşıyamaması, önünü görememesi, sizsiz de olamaması gibi konular gördüm. Bana daha çok iletişimi kopuk, ayrılmış olanlar ya da mevcut durumumuz bitti ama ben yine de onun hayatından ne gibi bir etkim söz konusu, hala var mıyım diye merak eden arkadaşlarımın enerjisini görüyorum. Bu kişinin size adım atmaya ya da sizle ilgili olan durumları düzeltmeye niyeti var. Her şeyden önce bunu söylemek isterim. Sizi hayatına koymadığı yerle ilgili pişmanlıklar yaşıyor. Size bir mesaj iletmek istiyor. Sizin ona attığınız adımları da zamanında görmezden geldiyse, isteksiz davrandıysa, küskün, mızmız bir şekilde öyle bir tutum sergilediyse şey çıkmış. Birkaç hafta içerisinde özellikle de
iletişim konusunda ben bunu nasıl yaparım düşüncesiyle beraber size adım atacağını görüyorum. Bu kişi sizsiz yapamıyor. Yani onun hayatında neredesiniz noktasında. Ne şekilde olursa olsun sizin enerjinize, sizin iyimserliğinize ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Siz bu kişiyle etkileşime ilk geçtiğinizde arkadaşlar, ben kendi kariyerimde zaferden zafere doğru koşarım. Kendi kariyer hayatımda tanınmak, alkışlanmak, başarılı olmak benim için önemlidir. Rakiplerimi elemek isterim. Zaten çok fazla sorumluluklarım var. Bir de ilişki ya da hayatıma bir erili ya da dişili alma konusuna pek sıcak bakmıyorum dediyse de sonrasında tam merkeze baktığımda ya böyle kayıtsız kalmanın ya da kendisine uzatılan fırsatların, nimetlerin farkında olmaması yüzünden bu kişinin sürüncemede kaldığını, devreye ilahi sistemin girdiğini ve artık bitir artık şu tutumunu ya da bitir artık şu geçmişini dediğini görüyorum. Bir kısmınız açısından da o benim hayatımda çok gizli bir şekilde var. Onu kaybetmek istemiyorum. Ama sanırım artık ben onun hayatında değilim. O beni bir yere koyamayacak tarzında düşündüğünü görüyorum. Peki, burada şey gelmiş, su ve hava grupları ağırlıkta gelmiş arkadaşlar. Yengeç, akrep, balık, terazi, ikizler, kova. Şimdi sizle ilgili neler düşünüyor? Bunu bir soracağım. Aşk başlangıcı düşünüyor. Artık bazı şeylerden vazgeçip sizin için mücadele etmeyi düşünüyor arkadaşlar. Duygularıyla yüzleşmesi ya da bazı gerçeklerle yüzleşmesi durumu söz konusu olmuş. Ben sürekli sembolizm olarak uçan kuşlar hep neydi ya? Pençe. Böyle vahşi kuşların pençesinde taşıdığı mektuplar ya da çok önemli mekan değişimleri gördüm. Bir yerden başka bir yere geçmek ya da bir evreden başka bir evreye geçmekle ilgili durumları görüyorum. Burada bu kişinin sizle ilgili düşüncesinde aşk adına yeni bir sayfa açması, geçmişini tamamen bırakması veya pişmanlıklarıyla beraber size tekrar bir dönüş yapması durumunu görüyorum. Ama düşüncesinde şu çıkmış. Ben ona öyle lafla sözle boş boş vaatler vererek gidemem. Gerçekten ne istediğimi bilerek bir takım şeylere hemen çabucacık küsüp arkamı dönüp giderek değil, yüzleşmek durumunda olduğum şeylerin bilincinde olarak kendimi kendime, sevgimi karşımdaki kişiye kanıtlayarak gitmeliyim düşüncesinde. Peki neler hissediyorsun? Evet, döngüsel bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor. Bu kişiye göre bazı şeyler bitmemiş. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor olabilir. Aranızda bir kader birliği, kadersel bir bağlantı olduğunu da hissediyor. Böyle kader tarafından ona verilmiş bir şans ya da fırsat olabilirsiniz. Bunu zamanında değerlendiremediyse, size hayatında bir türlü var edemediyse ya da böyle o esnada ne istediğini bilmeyen, çabuk aldanan, yüzleşmelerden korkup kararsızlıklar yaşayan bir noktadaysa biraz da bunun sıkıntısını çektiğini görüyorum. Ektiğini biçme gibi ya da mutsuzluklarla baş edememe gibi bir duyguya kapılmış olabilir. İletişiminizin olmadığı dönemde ya da kendisini hazır hissetmediği dönemde artık o çarkın çok ağır aksak ilerleyen, yavaş yavaş dönen kısmından bıkıp da tamam artık yeniden bir şeylere başlamak istiyorum demiş olabilir. Size karşı tutkuları ve duyguları çok yoğun. Onun hayatına güneş gibi doğduğunuzu hissediyor. Bir tanrıça gibi olabilirsiniz. Aynı zamanda sizin ona duygularınızı da hissettiğini görüyorum. Sizin bu kişiyi şifalandırdığınızı veya şifalandırabileceğinizi hissediyor arkadaşlar. Sizi çok ılımlı, uyumlu, hassas, empati yapabilen, duygulardan çok güzel anlayan, şifacı bir kişi olarak da değerlendirmiş.
naif bir özelliğiniz varsa, böyle çok baskın bir karakterde değilseniz, onu bu şekilde de etkilediğinizi görüyorum. Peki, adım atacak mısın? Herhangi bir eylemin olacak mı? Telepatik bir iletişim söz konusu. Size adım atması ya da atmaması ile ilgili mesajları kendince, kendi çapında ya da kendi yeteneklerince diyeyim, vermeye çalışıyor. Size adım atmasının önünde bir kadın engeli görüyorum ben. Kiminize göre bir eş, kiminize göre bir anne, bir abla ya da duygusal olarak bağlantı içinde olduğu daha farklı bir kişi olabilir. Size gelmesi için bazı şeyleri feda etmesi gerekecek. Ya da geldiğinde açığa çıkacak şeylerle yüzleşmesi konusunda burada kendi içinde ego ya da kibre bürünmemesi gerekecek. Bir müddet daha askıya alacağını görüyorum veya bir adım gelebilir size ama adım geldikten sonra buna benzer bir engel yeniden yaşanabilir dedi. Şimdi konuşturma kartlarımızı da alalım. Bakalım bu kişi size bir şeyler söylemek isteseydi neler söylerdi? Seni çok özlüyorum. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Evet, yorumladığım şeylerin benzerlerini söylüyor. Ya da geçmişime sıkışıp kaldığım için seninle ilgili olan konularda yeniye kapı açamadım. Seni hayatıma alamadım. Seni istediğin yere koyamadım, konumlandıramadım da diyebilir. Durumunuza göre kipleri değiştirebilirsiniz. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor. Demek ki kullanmamış ya da öyle bir hakkının olduğunu düşünmüyordu olabilir. Arkadaşlar bu kişinin hayatında olamama nedenleriniz aslında az önce geldi. Yani sen benim hayatımdaki bir güneşsin. Bana çok güzel, iyi geliyorsun. Duygularının farkındayım. Seni özlüyorum da diyor. Enerjinizi özlediğini görüyorum. Ama çok fazla mücadele etmesi gerekecek ve bir yeri terk edip bırakması gerekecek. İşte size adım attığında bunlar açığa çıkacak diye bu konularla alakalı bir sıkıntı da yaşayabilir. Adım atması için en başta bunları da yok etmesi, bunların da üstesinden gelmesi gerekebilir. Turuncu parfüm şişesi için söyleyeceklerim benim bu kadardı. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Merhabalar. Altın sarısı şişeyi seçmiş olan arkadaşlarım. Bakalım siz bu kişinin hayatının neresindesiniz? Sizi hayatının neresine koydu ya da koymadı ya da koyacak. Bakalım. Bazen belli bir ilişkiye göre yorumlamadığımızda her şey çıkabiliyor. Geçmiş, şimdi, gelecek. Sizden hoşlanan, sizden etkilenen bir kişiyi görüyorum. Belki duygularını ifade etme konusunda çok iyi olmayabilir ya da onun hayatında neredesiniz? Bunu size yansıtma konusunda kendince bir mücadele veriyor ya da kendince gösterme yöntemleri olabilir arkadaşlar. Burada ya siz ona kayıtsız kalıyor gibisiniz ya da o size kayıtsız kalıyor gibi. Burada farklı farklı kişilerin de mevcut duruma karıştığını görüyorum. Yani ben onun hayatında neredeyim sorusunu sorguladığınızda aslında belki bu kişinin ailesi, arkadaşları ya da çevresi belki destek olan
belki de köstek olan bir noktada olarak gelmişler. Bu kişinin çok fazla talibi varsa ya da rakipleriniz olduğunu düşünüyorsanız, ya ben onun hayatında sanırım sağlam bir yerde olamayacağım tarzındaki düşünceleriniz de buraya yansımış arkadaşlar, ama ben bu kişinin birilerinin etkisi altında çabuk kalabilen bir yapıda olduğunu görüyorum. Bu yüzden de bazen kendisinin en iyi versiyonu için mücadele etme konusunda kendini dürtüyor. Sizi hayatında görmek ister. Siz ona göre başarılısınız. Sizin dünyanıza belki yeterli ya da uygun olmadığını da düşünüp kendisini iş konusunda, belki yetenekleri konusunda geliştirmek adına mücadele de veriyor olabilir. Ben bu mücadelem bitmeden ya da kendimi görmek istediğim yerde bulmadan, orada görmeden seni hayatıma konumlandırmak istemiyorum dediğini de görüyorum. Aslında istiyor ama güzel olmasını istediği için. Belki de kendisini güçlü ve yetkin görerek bunu yapmak istediği için şu anda dünyanıza uzaktan bakıyor da olabilir. Aranızda şehir ya da ülke farkı varsa aslında bir gelecek düşüncesinde söz konusu olduğunu görüyorum, ama taşların dengelerin yerine oturabilmesi için daha fazla sabır, daha fazla ihtiyatlı olma ve şansa bağlıyor durumunuzu. Sizi kaybetmek istemiyor bu kişi. Sizi kıskanan bir yapıda da olabilir. Size bir teklifle gelmek istediğini görüyorum. Burada bir özlem ya da yeni bir şeylere başlama, iletişim kurma gibi bir istek de yansımış. Bu kişiye çocukluğunu ya da geçmişindeki bir durumu hatırlatıyor olabilirsiniz. Ya da sizden çocuk sahibi olmak istiyor olabilir. Çocuklarınız varsa onun hayatında hala çok önemli bir yeriniz olabilir. İş, para, kariyer konularına fazlasıyla odaklandığını gördüm. Bazen ben bu duyguları yaşıyorum ama bu duygularla ne yapacağım deyip toy bir enerjide olduğunu da görüyorum, ama kendisini güçlü bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bu kişinin hayatında siz ya henüz tam yer edinememişsiniz ya da şu an şartlar gereği ayrı düşmüşsünüz. Ama düşünüyor bu kişi arkadaşlar. Ben ne yapmalıyım? Ne yaparsam onu kaybetmem. Ne yaparsam daha dengeli bir, uyumlu bir sonuç elde edebilirim dediğini görüyorum. Ayrıca sizi fiziksel olarak da çok beğeniyor. Onun için gayet dengeli, kendi hayatında bütünleşmiş, başarılı bir insansınız ve bu kişi için gerçeksiniz. Ben onun hayatında yalan bir noktada mıyım ya da sadece bir hayalden mi ibaretim gibi sorguluyorsanız eğer, hayır, siz bu kişi için gerçeksiniz. Yani o dünya gerçekliğini burada veriyor. Mesafeler, uzaklıklar söz konusuysa bunlara rağmen fiziksel dünyada bir arada olmanın yollarını aradığını da görüyorum. Çok ilginç bir şey, bir figüre dikkat ettim. Buradaki erkek çocuğu buradaki yaşlı adamı devirmiş, üstüne basmış ve bir zaferini kutluyor gibi bir mutluluk ifadesi içinde. Belki bu kişinin hayalleri buraya yansımıştır. Az önce dedim ya, sizden çocuk sahibi olmak gibi, sanki bir çocukla oynamak, baba olmak. Üstünde hemen imparator kartı olduğu için öyle söylüyorum. Ya da kendi hayatında askerlikle, hukukla, ast üst ilişkisinin olduğu bir bağlantı söz konusuysa, burada böyle bir zafer kazandıktan sonra sizi dünyasına ve hayatına tamamen alma konusu, yeni bir sayfa açma konusunda düşünüp değerlendiriyor olabilir arkadaşlar. Peki, şimdi sizle ilgili düşüncelerinden devam edelim. Neler düşünüyor size dair? Evet, düşünüyor sizi ama çok hareketsiz bir biçimde düşünüyor. Ya sizin egolu olduğunuzu düşünüyor ya kendi ego, kibir ile bir sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlar, bu kişi daha farklı bir bakış açısından size bakmaya çalışsa da ya da zihni yeni bir hayatı, yeni bir şeyleri algılasa da bunu şu anda fiziksel dünyasında yapamıyor olabilir. İkilemleri var. Sizin bu kişinin hayatında uygun bir kişi, uygun bir ortak olduğunuz, olmadığınızla ilgili emin olmaya çalıştığını görüyorum. Aslında bir anlamda ya bu kişi sizin üstünüzde hakimiyet kurmaya çalışıyor ya da tam tersi. Burada böyle bir güç savaşı da algıladım. Neden bilmiyorum ama
Sizin vizyon sahibi, geleceği görebilen bir kişi olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Evet, onun hayatı için doğru insansınız. Sezgileri güçlü, bilge bir karakter olabilirsiniz. Gelip insanlar size bir şey danışıyor olabilir. İnsanlara rehberlik yapıyor olabilirsiniz. Sakin bir yapınız var. Koruyucusunuz. İçinizdeki gücü doğru kullanıyorsunuz. Genelde bunu iyiden yana kullanıyorsunuz. Sizi doğru kişi olarak değerlendiriyor. Özellikle de bu açılımdaki eriller, o benim hayatımın kadını, o benim için doğru insan, doğru ortak, gelecek kurmak istediğim kişi olarak değerlendiriyor kafasında. Ama tabii bir kibir durumu da söz konusu. Hepiniz için uymaz ama bir kısmınız açısından daha farklı bir kadın figürü sizi düşündüğünde belki etki altında kaldığı olabilir. Buraya biraz daha açıklık getirelim. Buradaki Azize siz misiniz bakalım. Evet, aynı çatı altında bulunduğu ya da bulunmak istediği kişi olarak geliyor arkadaşlar. Belki ilişkiniz bittiyse ya da bir evlilik sonlandıysa böyle bir durum çıkıyor. Ya da sizinle yeni bir hayata, yepyeni bir düşünce, yepyeni bir bakış açısıyla tamamen yenilenmiş bir şekilde başlamayı düşünüyor. Ben bunu daha çok siz olarak gördüm. Duygularına bakalım bir de. Çok güzel resmedilmiş. Evet, duygusal anlamda yaralı bereli. Üstü başı parçalanmış. Birazcık temkinliliği abartarak, hatta birazcık değil fazlasıyla abartarak paranoyak bir halde kendisini sanki ben yara alacağım korkusu yüzünden geride tutan bir yapısı olabilir. Ama arkadaşlar bu kişinin bazı suçlulukları var. Ya kendisini affetmesiyle ilgili gereken bir durum ya da sizi bir uyanış yaşamış. İç dünyasına yaptığı muhakemeler sonucunda bazı şeylerin farkına vardığını görüyorum. Ya da sen benim için doğru insan mısın? Ben gidip de yanlışı seçtim tarzında. Buradaki surat ifadesini bu şekilde de yorumlayabilirim. Kalbinde bir uyanış yaşıyor. Onun gerçek aşkısınız. Onu hissediyor bu kişi. Siz güvenilirsiniz. Huzur veren, emekçi bir yapınız var. Kendi ayaklarınız üstünde durabilen varlıklı bir noktadasınız. Ama bu kişiye bakmıyorsunuz. Spiritüel yetenekleriniz olabilir. Sizi doğa ana gibi görüyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Onun hayatında aslında ona huzur veren, güven veren, onun için çok fazla şey yapan, bunun da karşılığını beklediğiniz, bunu belki de size zamanında verememiş bir kişi olabilir. Ben biraz sizden korkan bir yapıda da gördüm. Bu korkusunu egoyla, kibirli davranışlarla, hareketsizlikle örtbas ediyor olabilir. Ya da inkar çalıştırıyor olabilir. Ama bir farkındalık görüyorum. Bir de kendini izah etme gibi algıladım. Peki adım atacak mısın? Adalet. Burada bir ilahi adalet söz konusu arkadaşlar. Ekilenlerin biçilmesi, önemli kararlar alınması, çok önemli seçimler arifesinde olma geliyor. İçinde bulunduğumuz dönemin kartı geldi Terazi burcunun. Bu kişi karar alırken soracak mantığının terazisine, kalbinin terazisine, geçmişi o kefelere koyacak, şimdiyi koyacak. Gelecekte siz bu kişi için uygun bir ortak mısınız, değil misiniz? Bunun değerlendirmesini yapmış, yapıyor da hala gündeminde. Ama tabii iç sesi sizin onun için doğru olduğunuza çok emin. Bu konuyla ilgili size haksızlık yaptıysa da zamanında en azından böyle bir dürüst bir açıklama, izah etme dedim ya, kendini bir anlatma. Meramını bir anlatma durumu olabilir. Çok huysuz, çok küskün. Arkadaşlar ben şöyle görüyorum. Bu kişi size adım atsa da, atmasa da şöyle bir enerji çalışıyor burada. Adım attı diyelim. Siz kendi içinize kapanabilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Artık benim gönlüm kırıldı, hevesim bitti diyebilirsiniz. Bu kişi de kendi duygularıyla, pişmanlığıyla sap gibi kalabilir. Kendi içinde yapayalnız hissedebilir, reddedilebilir. Böyle bir durum söz konusu değilse, ya ben şimdi adım atacağım ama o kadar gönülsüzüm ki çünkü biliyorum ektiklerimi biçeceğim diyebilir. Burada böyle bir konu söz konusu.
Çünkü size zamanında hak ettiklerinizi sunmamış, adaletsizlik yapmış, belki de dürüst olmadı. Şimdi de bunun sıkıntısını çekeceğini düşünüyor. Peki, konuşturma kartlarımızdan da alalım bakalım. Size ne söyler? Bu kişinin bir şeyler söylemeye çok ihtiyacı var gibi algıladım. Az önceki kart da şey gibiydi aynı. Ya ben bir hata yaptım ama niye yaptım bir sor, niye yaptım bir dinle gibi. Şu kart. Ya da bana niye böyle yaptın, bana niye böyle davrandın? Ne söylersin? Ha, ters döndü destenin içinde. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Evet. Yalancısın, yalan söylemişsin. Ya tabii oldu işte. Ondan sonra böyle. Neredeydi o kart? Yara bere içinde kaldın. Öyle oldun. Evet, burada itiraf ediyor arkadaşlar size. Yalan söylemiş. Bir şey olmaz sanmıştım diyor. Belki de şöyle bir şey. Benim hayatımdan gitmezsin. Seni kaybetmem. Bir şey olmaz. Sen hala beklemeye, bana emek vermeye devam edersin ama işler öyle olmadı diyor. Siz kendinize odaklanmışsanız eğer. Başka ne söylersin? Mutsuzum. Doğru. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Hadi bakalım. Ama son bir tane daha seçisim geldi. Çünkü burada bir şeyler söylemeye çok fazla ihtiyaç duyan bir arkadaşla karşılaştım. Acıdım. Hadi bir tane daha gelsin. Bu da içimden geldi. Seni çok arzuluyorum. Evet. Bu da bir itiraf olarak son cümle şeklinde yansısın. Benim son şişe içinde söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım memnun kaldınız. Memnun kaldığınız noktalarda beğeni tuşuna basmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler.